Merhaba arkadaşlar. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video bir taksi şoförüyle yolcu arasında geçen bir diyalog. E, Yolcumuz havaalanına yetişmeye çalışıyor. Aralarında geçen diyaloğu anlattım, açıkladım sizlere. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol butonuna tıklamanız yeterlidir. Ücretsiz, bütün dersler ücretsiz. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi dersimize başlıyoruz. Evet, şimdi yolcu ile taksici arasında geçen diyaloğu sizlere okuyacağım. Kendim hazırladım bu diyaloğu sizler için. Lütfen burada ben çevirirken cümleleri ve kullandığım bu cümlelere dikkat edin. Kalıplara ne kullandım onları da tek tek açıklayacağım. Dolayısıyla çok dikkatli izleyin lütfen. Defteriniz, kaleminiz de hazır olsun. Ama dediğim gibi yanınızda defteriniz, kaleminiz yoksa o an işe giderken, okula giderken kulaklıkları takıp dinleyebilirsiniz her zaman. Şimdi önce bu ilk partinin yani ilk sayfanın diyaloğunu tamamen Fransızca okuyacağım. Ardından da Türkçe açıklamasını yapacağım. Le voyageur Jean-Pierre yani le voyageur yolcu, le chauffeur de taxi, taxi chauffeur. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Pourriez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bien sûr. Vous partez pour un vol international? Jean-Pierre. Oui, je vais prendre un vol pour Paris. Mon vol est dans 2 heures, donc j'aimerais arriver à l'aéroport au moins 2 heures avant le départ. Marc. Très bien. Je vais prendre la route la plus rapide. Actuellement, la circulation est un peu chargée, mais je vais essayer d'éviter les zones les plus encombrées. Merci beaucoup. Pouvez-vous vérifier s'il y a des travaux ou des embouteillages sur le chemin? Evet, şimdi bu ilk kısmın diyaloğunu sizlere açıklıyorum. Voyageur, yolcu, Jean-Pierre. Bonjour, merhaba, je m'appelle Jean-Pierre. Benim adım Jean-Pierre. Pourriez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Beni havaalanına götürebilir misiniz? Yani havaalanına götürebilir misiniz? Pourriez-vous, bakın bu mod kondisyonel modu biliyorsunuz. Kondisyonel kibarca bir talepte bulunmak için kullanıyorduk. Lütfen bunları unutmayın. Hatta le kondisyonel ben detaylı örneklerle anlattım. Momne buradaki me apostrof var. Yani kimi götürecek? Beni. Momne. Beni götürebilir misiniz? Diyor. Yani peux-tu demiyor. Samimi olur. Pourrais-tu demiyor. Çünkü burada bir samimiyet yok. Sonuçta yolcu ile taksi şoför arasında bir konuşma geçiyor. Pourriez-vous diyoruz. Buradaki pourriez hangi fiil? Pouvoir fiilinin kondisyonel moddu ama soru şekli. S'il vous plaît'i de eklemeyi unutmuyoruz. Sonra taksi şoförü ne diyor? Bonjour Jean-Pierre. Oui bien sûr. Vous partez pour un vol international. Merhaba Jean-Pierre. Oui bien sûr. Tabii ki götürebilirim yani sizi havalanına. Emmener bu arada götürmek. Vous partez pour un vol international. Yani uluslararası bir uçuş için mi? Yani dış hatlardan mı gideceksiniz anlamında. Bildiğiniz gibi havalanlarında iç hatlar ve dış hatlar var. O nedenle taksi şoförü hangi yoldan gideceğini tespit etmek için bunu soruyor. Vous partez pour un vol international. Vol uçuş. Jean-Pierre de diyor ki oui, je vais prendre un vol pour Paris. Evet, Paris için bir uçuşum var. Yani bir uçuşum olacak. Burada prendre un vol uçuşa binmek anlamında değil. Yani uçacağım anlamında. Paris için uçacağım. Burada je vais prendre da futur proche zamanı. Evet. Bakın burada C1, C2 seviyesindeyiz. Bu diyalog o seviyeye uygun. Ama bu diyaloğu anlamanız için de önce bütün anlattığım bazı gramer kuralları, kondisyoneli, subjonktifi, passé composé veya futur proche'u çok iyi bilmeniz gerekiyor tabii ki. Ama diyelim ki bilmiyorsunuz ve bu diyaloğuma denk geldiniz. Dinlemenizde tabii ki fayda var kulak dolgunluğu için. Sonra diyor ki mon vol est dans 2 heures. Evet. Benim hani uçuşum 2 saat içinde bakın dans 2 heures 2 saat içinde yani uçağım 2 saat içinde kalkacak. Donc j'aimerais arriver à l'aéroport au moins 2 heures avant le départ. Dolayısıyla diyor yani bu nedenle donc o halde ben diyor hani uçuştan önce yani uçağın kalkışından önce avant le départ 2 saat önce havaalanında olmayı arzu ederim. Bakın j'aimerais, je voudrais de diyebilir. Burada neydi? Bakın j'aimerais yine
kondisyonel modunda kullanıyor eme fiilini. Çünkü yani lütfen beni hani uçuştan 2 saat önce havaalanına bırakır mısınız, bırakabilir misiniz anlamı var. Yani o 2 saat önce havaalanında olmak isterim anlamı var burada. Sonra diyor ki Mark, taksi şoförü, très bien, tamamdır diyor, çok iyi. Je vais prendre la route la plus rapide. En hızlı yolu alacağım diyor. Yani en hızlı yoldan gideceğim diyor. Bakın burada prendre fiili var. Prendre almak, tutmak anlamına da gelebiliyor. Ama burada prendre une route o yola girmek anlamında kullanıyoruz. Prendre fiiliyle ilgili bir dersim vardı. Hatta başlangıç seviyesinde Pound'un hangi hallerde kullanıldığını anlatıyor o video. Onu da izleyin. Actuellement, şu anda la circulation est un peu chargée. Yani yol, yani kalabalık var. Yani yolda biraz trafik var anlamında. Tamam. La circulation burada yol demek. Est un peu chargé. Chargé de yüklü. Yani bunun anlamı şu. Yol biraz kalabalık. Trafik biraz kalabalık anlamında. Biraz trafik var anlamında. Mais je vais essayer, deneyeceğim. Je vais essayer d'éviter, sakınmak demek. Les zones les plus encombrées. Encombré de şimdi şarje gibi kalabalık demek. Yani yoğun demek. Yoğun olan bölgelerden gitmemeye çalışacağım anlamı var burada aslında. Evite kelken mesela birinden sakınmak, birinde görüşmeyi tercih etmemek anlamında. Ama evite les zones bölgeleri, o bölgelere girmemeye çalışmak, o bölgelerden sakınmak anlamında. Yani kısaca kalabalık olan bölgelerden gitmemeye çalışacağım. Rahat bir yol, trafiği olmayan bir yoldan götürmeye çalışacağım sizi demek istiyor burada taksici. Jean-Pierre de diyor, merci beaucoup, çok teşekkür ederim. Pourriez-vous vérifier s'il y a des travaux ou des embouteillages sur le chemin? Şimdi burada diyor ki pouvez-vous diyor. Burada pourriez-vous da diyebilirdi. Pouvez-vous vérifier, yani kontrol edebilir misiniz? Check edebilir misiniz? Hani kontrol edebilir misiniz? Çalışmalar veya yolda trafik sıkışıklık var mı? Bakın burada embouteillage yol için kullanılıyor. Yani çok yoğun bir trafik var mı, yok mu veya çalışmalar var mı, yok mu yolda, yol üzerinde? Onu kontrol edebilir misiniz diye bir soru soruyor Jean-Pierre. Devam ediyoruz. Şimdi taksici yine bien entendu diyor. Tabii ki anlaşıldı. Je vais utiliser mon application de navigation pour vérifier les conditions de circulation en temps réel et éviter les problèmes éventuels. Jean-Pierre, c'est parfait. Avez-vous une estimation du temps de trajet? Marc, je pense qu'on mettra environ 45 minutes à 1 heure. Je vous tiendrai informé si la situation change. Jean-Pierre, d'accord. J'espère que nous n'aurons pas de retard. Combien cela va-t-il coûter environ? Marc, je ne peux pas vous donner un tarif précis sans connaître la distance exacte, mais je vous ferai un prix juste. Préférez-vous payer par carte ou en espèces? Evet, şimdi bu diyaloğu da açıklayalım. Taksici, ben artık hani şoför, taksi şoförü ya da yolcu şeklinde tekrar etmiyorum. Burada artık yolcuları, yani kimin yolcu kimin taksici olduğunu biliyorsunuz. Taksici diyor ki bien entendu, tabii ki, yani anlaşıldı demek bien entendu, entendu, j'ai compris anlamında. Je vais utiliser mon application. Aplikasyon uygulama, hani cep telefonda navigasyon uygulamasını kullanacak. Je vais utiliser, yani oradan harita uygulamasını kullanacak. Yani aplikasyon de navigasyon harita uygulaması demek. Harita uygulamasını kullanacağım diyor. Pour vérifier les conditions de circulation. Yani trafik şartlarını, yani trafik var mı yok mu, hangi yollarda sıkışıklık var, hangi yollarda kalabalık var, hangi yollar rahat, o şartlara, yani o durumlara bakacak. Buradaki kondisyon, şart, durum anlamında. Verifiye, kontrol etmek için. En temps réel, yani gerçek zamanlı olarak bunu kontrol edecek. Éviter les problèmes éventuels ve olası, eventuel burada olası demek, olası sorunları ortadan kaldırmak değil de sakınmak. Yani şöyle tedbir anlamda, buradaki evite olası sorunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak için diyor ki ben harita uygulamamdan yol trafiğine bakacağım. Yol trafiğini kontrol edeceğim. Evet. Sonra yolcu diyor ki c'est parfait,
Süper, muhteşem, tamam, anlaşıldı. Çok iyi demek hani c'est parfait burada. Avez-vous une estimation du temps de trajet? Şimdi trajet yolculuk demek hani bir yerden bir yere giderken o iki mesafe arasındaki yola trajet deniyor. Avez-vous une estimation? Yani estimation şu demek, yaklaşık olarak bir tahmininiz var mı? Yani yaklaşık olarak ne kadar zamanda yani havaalanına varırız anlamında bir sorusu var. Çünkü biliyorsunuz 2 saat önce havalanda olması gerekiyor ve doğal olarak da bir yol stresi oluştu Jean-Pierre'de. Aslında başından beri var. Öyle bir stresle başladı. Avez-vous une estimation du temps de trajet? Yani yol mesafesini, yol süresinin yaklaşık hani bir tahmininiz var mı? Ne kadar süreceğine dair. Sonra taksici diyor ki je pense qu'on mettra environ 45 minutes à 1 heure. Yani düşünüyorum ki diyor hani tahminimce yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında bir yolumuz tutar. Yani yaklaşık 45 ve 1 saat arasında havalanına varmış oluruz anlamında bir cevap bu arkadaşlar. Metre environ hani metre une heure şu demek metre une heure yani 1 saat tutar. 1 saatimizi alır anlamında. Tam olarak anlamı yaklaşık 45 ile 1 saat aramızı alacağını tahmin ediyorum. Je vous tiendrai, burada futur simple var bakın. Je vous tiendrai informé si la situation change. Eğer durum değişirse, mesela daha çok hani gecikme durumumuz olursa, herhangi bir durumda, trafikte, yolda bir kaza olma olasılığında ya da herhangi öyle bir durum olursa veya ani bir çalışma ya da tahmin edilmeyen bir durum olursa sizi diyor bilgilendireceğim. Yani size bilgi vermiş olacağım diyor bakın. Tenir informé quelqu'un şu demek birini bilgilendirmiş olmak, birini bilgilendirmek anlamında. Sonra taksici diyor ki yolcu diyor ki d'accord tamam. J'espère que nous n'aurons pas de retard. Umarım gecikmeyiz. Bakın avoir du retard, avoir hani burada bakın avoir'la kullan avoir du retard geç kalmak, gecikmiş olmak, gecikme durumu mu yaşamak anlamında bir kalıp avoir du retard. Yani umarım, j'espère que ummak demek. Bakın espérer. J'espère que nous n'aurons pas de retard. Umarım geç kalmayız. Combien cela va-t-il coûter environ? Yaklaşık olarak ne kadar tutar bana? Yani ne kadar ben size ne kadar bir ödeme yapmam gerekir? Kaç para tutar havalanına kadar anlamında? Combien cela va-t-il coûter? Bakın zaten bunu biliyorsunuz. Daha başlangıç seviyesinden itibaren kullandım. Alışveriş videomuzda bunu çok kullandık biliyorsunuz. Combien ça coûte? Combien ça va coûter? Quel est le prix? Bilmem ne şeklinde. Combien cela va-t-il coûter environ? Yaklaşık olarak ne kadar tutar? O da taksici diyor ki je ne peux pas vous donner un tarif précis sans connaître la distance exacte. Diyor ki size diyor hani tam olarak mesafeyi diyor bilmeden bakın sans connaître bilmeden neyi la distance exacte net mesafeyi bilmeden size net bir tarif hani un tarif précis sans connaître. Buradaki précis ve exact aslında eş anlamlı ama burada bakın précis tarif için kullandı. Exact'ı distance için kullandı. Neden? Tekrarı hem ortadan kaldırmak için bir de buradaki kelimeler bu şekilde daha uygun kullanıyor. Bu şekilde kullanıyor. Çok kitap okursanız, çok hani sohbet ederseniz Fransızlarla bunlara alışacaksınız zaten. Dolayısıyla hani kelime hazineniz için düzenli olarak kitap okumanız gerekiyor. Je ne peux pas vous donner. Burada olumsuzluk var. Size ne veremem? Net bir tarif, kesin bir tarif yani tarife ya da ücretin ne kadar tutacağını net size söyleyemem diyor. Net olarak, tam olarak mesafeyi bilmeden. Mais je vous ferai un prix juste. Ama size diyor hani uygun, buradaki just tam demek ama burada uygun bir fiyat size yaparım. Je vous ferai, size yapacağım anlamında. Size faire fiilinin futur simple, prix fiyat. Préférez-vous payer par carte ou en espèces? En espèces, payer en espèces nakit yani nakit olarak mı yoksa kredi kartıyla mı ya da banka kartıyla mı ödemeyi tercih edersiniz diye bir soru soruyor burada taksi şoförü. Devam ediyoruz. Sonra Jean-Pierre ile başlıyoruz. Gene okuyorum ve açıklamasını yapacağım. Jean-Pierre, je paierai par carte. Pourriez-vous me donner une facture détaillée? Marc, pas de souci. Je vous fournirai une facture détaillée.
Avez-vous besoin d'un reçu pour des frais professionnels? Jean-Pierre, oui, ce serait très utile. Oh, si cela ne vous dérange pas, je préfère la climatisation à une température modérée. Pas de problème, je vais régler la climatisation. Jean-Pierre, vous savez, je suis un peu nerveux à propos de ce voyage. C'est un déplacement important pour moi. Açıklamalar yapıyorum şimdi. Tercüme yapıyorum. Jean-Pierre, kartla öderim. Yani banka kartı veya kredi kartıyla öderim diyor. Pourriez-vous me donner une facture détaillée? Detaylı bir fatura verebilir misiniz bana diyor. Yine bakın kondisyonel kibarca bir talep var. S'il vous plaît de getirebilirdi burada ama burada artık belli bir samimiyet de oluştu yol boyunca. Pourriez-vous me donner une facture détaillée? Detaylı bir fatura verebilir misiniz bana? Taksici, pas de souci, hiç sıkıntı yok. Pas de souci burada hiç sıkıntı yok, sorun yok anlamında. Je vous fournirai, fournirai vermek anlamında. Une facture détaillée, size detaylı bir fatura verin. Makbuz yani burada o anlamda. Makbuz fatura. Avez-vous besoin d'un reçu pour des frais professionnels? Şimdi faktör fatura oluyor, reçu daha çok makbuz olarak geçiyor Fransızca'da. Burada da diyor ki avez-vous besoin d'un reçu pour des frais professionnels? Yani mesleki harcamalar için, iş harcamaları için bir makbuza ihtiyacınız var mı? Yani o anlamda bir faturaya ihtiyacınız var mı diye soruyor. Çünkü bir iş seyahati olduğunu anlamış oluyor taksici. O da neden? İşte gidip yapmış olduğu harcamaları şirket yönetimine, muhasebeye ibraz etmesi için aslında. Avez-vous besoin de? Bakın burada avoir besoin de, ihtiyaç duymak, bir şeye ihtiyaç duymak. D'un reçu pour des frais professionnels. Jean-Pierre diyor ki, oui, ce serait utile. Evet, faydalı olur, güzel olur anlamında. O ya, si cela ne vous dérange pas. Eğer sizin için bir sıkıntı yoksa, eğer sizi rahatsız etmeyecekse, eğer sizi sıkıntıya sokmayacaksa, je préfère la climatisation, yani klima, à une température modérée. Herhalde klimayı biraz fazla açmış. Isı olarak ya yüksek ya çok sıcak artık bilmiyoruz ama soğuk, hala çok fazla soğuk bir derecede açmış taksi şoförü. Jean-Pierre de diyor ki yani klimayı diyor daha diyor hani normal bir ısıda, ortalama bir ısıda tercih ediyorum diyor. Herhalde üşüdü. Sonra taksici, pas de problème, sorun yok. Je vais régler la climatisation. Klimayı ayarlayacağım diyor. Je vais régler, bakın ayarlamak, réglajdan geliyor. Jean-Pierre, vous savez, biliyor musunuz? Je suis un peu nerveux à propos de ce voyage. Şimdi buradaki vous savez biliyorsunuz anlamında değil, aslında biliyor musunuz diye söylüyor. Je suis un peu nerveux. Yani biraz diyor sinirliyim. Yani sinirli derken stresliyim anlamında. À propos de ce voyage. Bu seyahatle ilgili, bu seyahatten dolayı biraz stresliyim. C'est un déplacement important pour moi. Bu gidiş yani bu yolculuk, bu deplasman buradaki deplase bir yerden bir yere hareket etmek aslında. Bu yolculuk, bu hareket benim için önemli diyor. C'est un déplacement important pour moi. Benim için önemli diyor. Devam ediyoruz. Diyalogumuzun son kısmına geldik. Artık bitiyor. Son kısmını da açıklayacağım. Marc, taxici. Je comprends Jean-Pierre. Nous allons tout faire pour arriver à l'aéroport en temps voulu. Je vais faire de mon mieux pour rendre votre trajet aussi confortable que possible. Jean-Pierre, merci beaucoup Marc. J'apprécie vraiment votre aide et votre professionnalisme. Marc, avec plaisir. Je vais veiller à ce que tout se passe bien. Bon voyage et bonne chance pour votre réunion à Paris. Jean-Pierre, merci. Marc, à bientôt Jean-Pierre. Passez une excellente journée. Açıklama yapıyorum. Taksici diyor ki, anlıyorum Jean-Pierre. Nous allons faire tout pour arriver à l'aéroport en temps voulu. İstenen zamanda havaalanına varmak için elimden ne geliyorsa yapacağım, her şeyi yapacağım diyor. Yani yapacağız diyor. Yani merak etmeyin, sizi zamanında havaalanına, uçuşunuza yetiştireceğim anlamında. Tout faire pour, bakın tout faire, her şeyi yapmak. Ne için? Bakın buradaki pour neydi? Anlamı amacıyla, için anlamında. Arriver à l'aéroport en temps voulu. Buraya dikkat edin. En temps voulu, istenen, arzu edilen zamanda demek. Je vais faire de mon mieux. Elimden geleni yapacağım demek. Bakın burada önemli kalıplar var bu diyalogda. Lütfen başından sonuna kadar, hatta tekrar izleyin bu diyaloğu. Başından sonuna kadar notlarınızı iyi alın, açıkladığım kısımları. Je vais faire de mon mieux. Elimden gelenin en iyisini yapacağım diyor. Pour rendre votre trajet, yani yolculuğunuzu
Aussi confortable que possible. Mümkün mertebe, mümkün olduğunca yolculuğunuzu rahat hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Yani yolculuğunuz iyi geçmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım diyor taksici. Confortable, rahat anlamında. Jean-Pierre yolcu, merci beaucoup. Çok teşekkür ederim Mark. J'apprécie vraiment votre aide et votre professionnalisme. Diyor ki gerçekten diyor yardımınız için müteşekkirim. Gerçekten diyor hani memnunum diyor yardımınız için. Et votre professionnel. Şimdi profesyonalizm şu demek meslek anlamında mesleki yetkinlik olsun, sizin profesyonelliğiniz anlamında yani profesyonelliğiniz için ve yardımınız için çok teşekkür ederim. Çok memnunum. Yani sizin bu şekilde davranmanız, bu şekilde olmanızdan. Yani taksi şoförünü çok profesyonel buluyor ve yardımsever buluyor. Dolayısıyla toparlarız. Şimdi merci beaucoup Mark. Çok teşekkür ederim Mark. Profesyonelliğiniz ve yardımınız için çok teşekkür ederim. Buradaki apresiye çok memnunum. Sonra Mark diyor ki avec plaisir, memnuniyetle je vais veiller à ce que tout se passe bien diyor. Hani buradaki şu var, merak etmeyin. Her şeyin iyi olmasına, iyi gitmesine, her şeyin yolunda gitmesine elimden geleni yapacağım. Buradaki veiller à ce que tout se passe bien, her şeyin yolunda gitmesi için gerekeni yapacağım. Bon voyage, iyi seyahatler. Et bonne chance pour votre réunion à Paris. Ve Paris'teki toplantınız için iyi şanslar. Bakın pour votre réunion, Paris'teki toplantınız için iyi şanslar. Jean-Pierre, merci diyor. Teşekkürler. Marc, à bientôt. Görüşmek üzere Jean-Pierre. Passez une excellente journée. Güzel, çok iyi bir gün geçirin. Çok güzel bir gün geçirin anlamında bir cümle burada. Passez une journée, bir gün geçirmek. Passez une bonne journée, iyi bir gün geçirmek, güzel bir gün geçirmek. Passez une excellente journée, burada muhteşem bir gün, çok iyi bir gün geçirin şeklinde bir cümle kuruyor ve orada vedalaşıyorlar ve havaalanına da tabii ki gelmiş oluyorlar. Orada diyalogumuz da burada bitmiş oluyor. Dinlediniz diyaloğu başından sonuna kadar. Tekrar dinleyin, notlarınızı alın. Aykut Yavuz Fransızca dersleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın abone olmak, abone ol butonuyla çok basit ve çok ücretsiz arkadaşlar. Bütün dersler ücretsiz. Kimseden burada videolarımı izlediği için kimseden para talep etmedim bugüne kadar. Almıyorum da biliyorsunuz. Dolayısıyla çevrenizde tavsiye edin. Instagram hesabımı takip edin. Web sayfamda da sizler için, web sayfamın blog kısmında da sizler için faydalı ve yönlendirici bilgiler, metinler var. Orayı da okumanızı tavsiye ederim. Evet, teşekkür ederim. Dediğim gibi dersler devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.